Bugün sizlere Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da kalan takımlardan bir futbolcu alarak kadro kuracağız cezalı maç için. Hemen çarkımıza geldik ve son 16'da kalan takımların hepsini çarka ekledim. Bismillah diyerek ilk çarkımızı çevirdik. Bakalım hangi takımdan başlayacağız derken Bayern Münih geldi. O zaman ilk transferimiz Bayern Münih takımından bir transfer olacak. Alman takımlarından Bayern Münih seçtik. Kaydet arama dediğimiz arkadaşlar oyunculara baktığımızda neler varmış? Çok güzel kartlar görüyoruz ama şu anlık yani 117-116'lar çok pahalıdır diye düşünüyorum. Şimdi 115'e baktığımızda bu da çok pahalı. Bildiğiniz gibi bir oyuncuya en fazla 750 milyon coins verebiliyoruz. Bu kuralı unutmayın, yeni geleni varsa belirtmiş olayım. Çünkü coins kasmak bildiğiniz gibi çok ama çok zor. Şimdi bir sürü oyuncumuz olduğu için iyi bir transfer yapacağımızı düşünüyorum. Buradan Jackson'a baktığımızda arkadaşlar Jackson fiyatımıza uygun. Turumcali'de var ama Jackson'dan önce de güzel transferler olacağını düşünüyorum. O yüzden biraz daha bakalım arkadaşlar. Mesela Harry Kane daha güzel olabilirdi ama pazarda kart yok maalesef. Şimdi Kane'in Turumcali'ni alamayız ama Kırmızı Ali fiyatımıza uygun alma ihtimalimiz var. Onu da unutmayalım. Kimin hatta 114 günlük farklı bir karta baktığımızda maalesef daha pahalıymış. Şimdi Musiala'nın kartı varsa direkt alırım. Kırmızı dereceli 818 milyon. Maalesef iyi değil. O zaman arkadaşlar çok da alta düşmek istemiyorum. Maalesef buradan Jackson alacağız. İnşallah güzel bir karttır. 710 milyona ona diyerek ilk transferimiz gördüğünüz gibi. Bayern Münih takımından Jackson oldu. Hızlı bir şekilde de Milli bölümünde almış olduk transferimizi. Kadromuza da geldiğimizde yedeklerimize girdik. Jackson eklerimizde 3 kanatları 90 gene kadar ulaşmış olduk. Şimdi o zaman ikinci takıma geçeceğiz ama öncelikle videomuza like atmalıysanız like'lere basalım. 500 like bekliyorum. Kanalımıza abone değilsiniz. Abone olup bildirim açmayı unutmayalım. Efsane videoları bu şekilde kaçırmamış olursunuz. Şimdi geçelim çarkımıza. Hızlı bir şekilde ikinci çarkımızı da çevirdik ve bakalım ikinci takımımız ne olacak derken Tottenham geldi arkadaşlar. Şimdi Tottenham'dan bir transfer yapacağız. Bakalım nasıl futbolcular, nasıl kartlar varmış. İngiliz takımlarından Tottenham'ı hemen hızlı bir şekilde seçtik ve arama diyerek arattık. Kartlara baktığımızda arkadaşlar en fazla 114 günlük Bissouma kartını gördük. Turumcali fiyatımıza uygun 10 milyon fazla veririz. Sorun yok, 10 milyonluk yani fazla versek sorun olmaz arkadaşlar. Şimdi Bennekur'un kartına baktığımızda pahalıymış. Maalesef alamayacağız. Bu genç yıldızın kartına baktığımızda maalesef karta uymuyor. Van de Ven aslında güzel olur be ama maalesef 1,5 milyon hatta milyar veremeyiz arkadaşlar. Van de Ven'in bu haline baktığımızda 701 milyon. Van de Ven'i almak istiyorum aslında. Stoper hattına güzel işler yapar diye düşünüyorum. Yani 111 gene kadar düşmek de istemiyorum arkadaşlar. Bence buradan Van de Ven'i alalım. Maalesef Turuncu Ali yok ama Kırmızı Ali de fena değildir diyerek 701 milyona ikinci transferimizi de bu şekilde yaptık. Daha doğrusu satın aldık. Emirler bölümünde hala gelmemiş. Şimdi geldi mi bakalım derken şimdi geldi ve ikinci transferimizi satın aldık. Şimdi de ise kadromuza gelelim arkadaşlar. Van de Ven'i ekleyelim ve üçgende atladık. 93 gene kadar ulaşmış olduk. İkinci futbolcu da Tottenham'da geldi. Şimdi üçüncü takıma o zaman geçelim. Üçüncü çarkımıza geldik. Hızlı bir şekilde çevirdik ve bakalım bu sefer hangi takım gelecek derken Arsenal geldi. O zaman üçüncü futbolcuyu seçmek için Arsenal takımına geçelim. İngiliz takımlarından Arsenal'ı seçtik. Kaydet arama dediğimiz arkadaşlar kartlara baktığımızda çok güzel kartlar var yine. 116'lar çok pahalıdır. O net bir şekilde belli arkadaşlar. O 115 genler de pahalı. O yüzden ben direkt 114 genlere başlıyorum bakmaya. Calafiori maalesef arkadaşlar işimize yaramaz. David Raya da aynı şekilde arkadaşlar işimize aramıyor. Bu kartına baktığımızda bunun da güzel bir hali yokmuş. Bizim coinsimize falan uygun bir şekilde bunun da hali yokmuş. Gökereş'e bakalım belki 4-2-4'e falan geçeriz derken bunun da güzel bir hali yok. Saliba'nın da aynı şekilde olacağını düşünüyorum. O yüzden buna baktığımızda bunun da yokmuş. Bak 112 gene kadar düştük maalesef. Eze'nin yani fiyatı uygun ama maalesef pazarda yok. Gökereş'in 112 gelin kartına baktığımızda yine fiyatımıza uygun bir şey yok ya da pazarda yok arkadaşlar. Merino'ya baktığımızda Kırmızı Ali varmış ama yani Merino'yu Santifor'da güzel işte yapacağını hiç sanmıyorum. O yüzden birinci seçeneğimiz olmasın. Şimdi bu 112 gelin karta baktığımızda bunun da pazarda yokmuş maalesef. Saka bakalım. Saka olur musun? Olmadı. Bak Arsenal takımından bir transfer şu anlık zorlanarak yapıyoruz. Saliba'nın bu kartında da maalesef yok. Trossard'a baktığımızda Turumcu Ali varmış. O zaman bence Trossard alalım. Merino'yu almak istemiyorum. Bence Trossard en mantıklısı
aynısı Turumcali'de var. 495 milyona onay ederek ikinci transferimiz üçüncü Arsenal takımından Trossard olmuş oldu kısacası. Şimdi gelelim arkadaşlar o zaman. Kadromuza girişimizi yaptık. Yedeklerimize girdik. Trossard'ı geldik. Ekledik. Üçgende atladık. 96 gen olduk. Üçüncü transferde Arsenal takımından geldi. Şimdi geçelim o zaman yeniden çarkımıza. Dördüncü çarka geldik. Hızlı bir şekilde çevirdik ve bakalım bu sefer hangi takımdan alacağız derken Bodo Glimt geldi arkadaşlar. Bakalım bu takımda nasıl bir transfer yapabileceğiz. Şimdi Norveç takımlarından Bodo Glimt'i seçtik. Kaydet arama dediğimiz arkadaşlar kartlara baktığımızda en yüksek 109 genlik bir merkez orta saha kartı varmış. Yani ben bunlar arkadaşlar video dışında bakıyorum ama video içinde unutabiliyorum. Yani bu kartımızdan arkadaşlar Turumcali varmış, sorun yok. Bu kartı almak istemiyorum. Senetemiz var zaten. Çift orta şu anda geçmeyi düşünmüyorum. Son olarak bu karta bakalım. Bunun da varmış ama yani buradan merkezi oynatsak mı bunu? Şutu falan çok kötümüş be. Maalesef çok kötü ama hani 107 yeni kart almak istemiyorum. O yüzden bence buradan 262 milyona 114 genlik bir kart aldık Bodo Glimt takımından. Emirler bölümüne de girdik. Kartımız geldi. Onay diyerek de kadromuza şimdi giriş yapalım arkadaşlar. Bu şekilde orta sattığımızın da ilk transferi olmuş olacak. Hemen sağ merkeze ekledik. 2 gen atladık. 98 gene kadar ulaşmış olduk. Bodo Glimt'ten bir transfer de bu şekilde oldu. Şimdi geçeceğiz yeni çarka. İnşallah bu videodaki Türk temsilcisi Galatasaray'da denk gelir. 5. çarkımızı hızlı bir şekilde çevirdik ve bakalım bu sefer hangi takım gelecek derken Bergamo Calcio diye bir takım gözüküyor ama bu arkadaşlar Atalanta. Telif yüzünden arkadaşlar bu şekilde yapmışlardı. İtalya takımlarından Atalanta'yı seçtik. Kaydet arama dediğimiz arkadaşlar oyunculara baktığımızda 110 genlik bir kart varmış en fazla. Yani çok yüksek değilmiş arkadaşlar. Bu karta da baktığımızda Turumcali maalesef yokmuş, kötü oldu. Yani 109 gen Retigu'ya bakalım arkadaşlar. Kırmızı Ali varmış. Bu aklımızda bulunsun. Bu kart olursa direkt alırım. Bu kartım var ya çok güzel bir şekilde varmış. O zaman direkt 343 milyona bu kartımızı aldık. Sol bekimizi çok yüksek olmasa da tamamladık. Yeni bir kart çünkü. Öbür kartların zaten hepsi yani eski kart. Lukman zaten transfer oldu Atletico Madrid'e bildiğiniz gibi. Onu da alamayacaktık zaten. O yüzden sol bek oyuncumuz pazarda olması güzel oldu. Şimdi ise yedeklerimize girdik. Birazcık alta indik. Sol bekimizi ekledik. 4 gen atladık. 102 gen olduk. Bu arada arkadaşlar bu kart eski kart olduğu için bu oyuncu, bu futbolcu Bodo Glimt'te oynuyor mu oynamıyor mu hiçbir fikrim yok. Bakmayı unuttum. Bir şimdi bakayım. Haydi arkadaşlar çok güzel bir şekilde Bodo Glimt takımında oynuyormuş. Güzel oldu. Sorun yok o yüzden şimdi o zaman yeni çarkımıza geçeceğiz. İnşallah Galatasaray bu sefer denk gelir. 6. çarkı o zaman hızlı bir şekilde çevirdik ve bakalım hangi takım gelecek derken Paris geldi. Yani çok güzel transferler imkanımız olacak. En eksik nokta güzel bir transfer yapacağız. Geçelim ve yapalım. Fransa takımlarında arkadaşlar Paris'i seçtik. Kaydet arama dediğimizde de arkadaşlar kartlara baktığımızda müthiş kartlar var. Şimdi o zaman bizim fiyatımıza uygun arkadaşlar en yüksek transfere bir bakalım. Due mesela çok güzel olurdu ama fiyatımıza uygun değilmiş. Mesela 114 yeni karta bakalım. Bunun kartı da maalesef yokmuş. Kvara aslında sağ kanatta oynayabiliyor mu? Bakalım Senet'e oynuyormuş. O zaman hiç bakmaya bile gerek yok. Barkola'ya bakalım. Sağ kanatta oynamıyormuş. O zaman buna da bakmamıza gerek yok. Dembele'nin bu kartı pazarda var mı aslında? Var ama maalesef fiyatımıza uygun değil. Kvara'nın bu kartına bakalım. Bunun da maalesef ihtiyacımız yok. Berolda'ya bakalım arkadaşlar. Bunun da maalesef pazarda yokmuş. Fiyatımıza uygun olmasına rağmen. O zaman ya merkez orta saha ya da Paço'yu alabiliriz. Pazarda var mı arkadaşlar? Varmış. Güzel oldu. Ama Vitina'nın da kartları güzel olabilir. Bence Vitina'yı alalım. Merkez orta sahamızın birisi çok iyi değil bildiğiniz gibi. O yüzden bence buradan Vitina mı alsak? Hiç şu anda çok kararsız kaldım. Bence Vitina'yı alalım ya. Aynen arkadaşlar. Bence Vitina'yı alalım. Hemen geldik. Buradan Turumcali olduğu için 244 milyona hemen ona diyerek almış olduk kartımızı Paris'ten. Şimdi ise Mille bölümünde geldi kartımız 116 genlik haliyle o zaman arkadaşlar. Gelelim kadromuza eklemiş olalım. Hemen yedeklerimize girdik. Vitina'ya geldik. Ekledik. 2 gen atladık. 104 gene kadar ulaşmış olduk. Bu arada bizde Paris'te Nuno Mendes kartı da bu hesapta varmış ama sol bek aldığımız için Nuno Mendes'i hiç zaten kadroya düşünmedim arkadaşlar. 117 gen olduğu için kadromuza ekledik ama mesela Doe 114 gen haliyle bizde olduğu için ama derecesiz olmadığı için ve geni çok yüksek olmadığı için max gen olmadığı için hiç zaten düşünmedim. Nuno Mendes'i aslında kullanabilirdik ama sol bek transfer yaptığımız için hiç transfer yapmayı düşünmedim. Çok uzattım, geçelim yeni takıma. 7. takımı belirlemek için çarkımızı döndürdük ve bakalım bu sefer hangi takım gelecek derken yine dev takımlardan Manchester City geldi. Güzel oldu. Yine bolca transfer imkanımız olacaktır.
İngiliz takımlarından Manchester City'yi seçtik arkadaşlar ve bir sürü oyuncu çeşidimiz olduğu için rahat rahat bakalım. Şimdi bize bir sağ kanat lazım ama 115 genlik hallere bakmamıza gerek bile yok. Mesela bu karta bakalım, maalesef bize göre değilmiş bu kart. Haaland almamıza gerek yok çünkü santraforumuz var. Bernardo Silva'ya bakalım. Merkez orta sahamız eksik değil aslında. Bernardo Silva almayalım. Çelki'ye bakalım. Çelki aslında güzel olabilirdi ama maalesef kartı yokmuş pazarda. Foden'un da yokmuş. Sağ kanat ihtiyacımız var ama şu anlık bir sağ kanat bulamadık. Guardiola baktığımızda bu kart da yokmuş. Kötü oldu. Ruben Dias'a bakalım, bunu varmış. O zaman 450 milyona Ruben Dias mı alsak? Bence Ruben Dias'ı alalım ve Manchester City kadromuzdan da bir transfer yapmış olalım. 117 genlik kartını isteğimizi verdik. Emile bölümünde de gördüğünüz gibi kartımız geldi. Şimdi buradan çıktık ve kadromuza gelmiş olduk. Yedeklerimize girdik. City'den bir transferimizi de kadromuza ekledik. 107 gene kadar ulaşmış olduk. Bize sağ kanat, ofansif orta saha, yani 10 numara sağ kanat ve kaleci lazım. Pardon, sağ bek ve kaleci lazım. O mevkilerde güzel oyuncuları olan takımlar inşallah gelir. Yeni çarkımıza geldik. Hızlı bir şekilde çevirdik ve bakalım bu sefer hangi takım gelecek derken yine sağlam takımlar geldi ama bir türlü Galatasaray denk gelmedi. Liverpool'a o zaman geçelim ve bir transfer yapalım. İngiliz takımlarından Liverpool'u seçtik. Kaydet arama dediğimizde kartlara baktığımızda da arkadaşlar güzel kartlar yine güzel bir şekilde var. Şimdi Muhammed Salah aslında bu kartı fiyatımıza uygun olsaydı müthiş olacaktı ama maalesef uygun değilmiş. Şimdi bize 10 numara ve sağ kanat lazım. Bir de kaleci de lazımdı. Alisson'un mesela turuncu hali bize uygunmuş. Güzel oldu. Onu alabiliriz. Mesela bu kartın bir sağ kanat açık mı? Sol kanat açıkmış. Sağ kanat açık olsaydı güzel olabilirdi. Bir de Muhammed Salah arkadaşlar Ballon d'Or kartına bakmak istiyorum. Aslında varmış. Bunu da alabiliriz ama arkadaşlar. Sağ kanat bir dahaki takımlarda güzel bir kart gelmeyebilir. O yüzden bence buradan sağ kanatımızı alalım. Çünkü sağ kanatımız güzel olması lazım maçta. Gol atabilmemiz için derken turuncu hali pazardan gitmiş. Bak bu kötü oldu. Kırmızı halini de alırsam satamam. Bak bu gerçekten kötü oldu. O zaman arkadaşlar ben buradan 110 genlik virsi alacağım arkadaşlar. Salah iptal olduysa. 745 milyona kırmızı dereceli olduğu için bunu aldık arkadaşlar. Turuncu hali var mıydı? Yoktu, aynen öyle. Kırmızı dereceli virsi aldık. 10 numaramızı da güzel bir şekilde tamamladık. Emile bölümünden de kartımızı aldığımıza göre inşallah güzel işler yapar virsi bu arada. Yedeklerimize girdik. Virsi geldik. Ekledik. 2 gen atladık. 109 gen olmuş olduk. Orta sattığımızı artık bitirdik. Diziliş değiştirmezsek illaki de değiştirmem. Şimdi o zaman yeni takım için çarka geçelim. Hızlı bir şekilde bir kez daha çevirdik ve bakalım bu sefer hangi takım gelecek derken gerçekten hiç ayarlama falan yapmıyorum. Dev takımlardan birisi yine geldi. Real Madrid'den de bir transfer yapacağız. Gerçekten hiçbir ayarlama yapmıyorum. Ayarlama yapsam Galatasaray'dan getirirdi. İspanya takımlarından Real Madrid'i seçtik. Kaydet arama dediğimiz arkadaşlar kartlara baktığımızda bir sürü güzel kartlar var. Şimdi bize bir sağ kanat lazım bildiğiniz gibi. Güzel bir böyle görünüş olarak şu anda baktığımda sağ kanat yok gibi duruyor. Rodrigo'nun bu kartı var. Hemen bir bakalım ama fiyatımız uygun değil. O zaman şimdi Vini sağ kanatta oynayabiliyor mu? Ona bakacağız. Sol orta sahada oynayabiliyormuş. Sağ kanatta oynayabilecek bir oyuncu var mı diye bakıyorum ama Mbappe'de oynamaz diye düşünüyorum. Oynamıyor. SNT'de oynuyormuş. Yine galiba sağ kanat transferi bu takımdan da yapamamışız gibi duruyor. Vinicius olarak buna bakalım. SNT'de oynuyormuş maalesef bu kartta. O zaman ben birazcık bakayım arkadaşlar. Fiyatımıza uygun en yüksek kendi en mantıklı transferi yapalım. Son kararım arkadaşlar buradan diziliş değiştirip Arda'yı almak. 452 milyona gördüğünüz gibi Arda'mızı aldık arkadaşlar. Carvalho mesela bu kartı bir türlü pazarda yok. Olsaydı çok güzel olacaktı. Sağ bek yani diziliş değiştirmeyecektik. Başka düşük yeni sağ bekler var. Ben de ne yaptım? Diziliş değiştirip Arda'yı alalım dedim. Türk oyuncumuzu da kullanmış olacağız. Şu anlık gelelim o zaman dizilişimizi değiştirelim. 4-2-2-2 dizilişine geçeceğiz. Maalesef bu oyuncumuz kendi mevkisinde oynayamayacak. Vitina'ya gelelim arkadaşlar. Beceri puanları basalım çünkü MDO'da oynayabilen bir karttı arkadaşlar. %100 gen artışıyla gördüğünüz gibi Vitina gen düşüş yaşamadı ama bu oyuncumuz 4 gen düştü. Yapacak bir şey yok. Şimdi Arda'mızı eklemeden önce de arkadaşlar Trossard'da gördüğünüz gibi SNT'de oynayacak. Hemen gördüğünüz gibi hemen bunlara bir bastık. %100 gen artışıyla Trossard'da gen düşüş yaşamadan SNT'de oynayabiliyor. Bu da güzel bir haberdi. Ve şimdi ise Arda'mızı artık kullanma vakti. Arda'mızı geldik. 2 gen atlattı bizi. 111 gene kadar ulaşmış olduk. Son 2 transfer, son 2 takım kaldı. İnşallah Galatasaray gelir. 10. takımı o zaman hızlı bir şekilde belirlemek için çevirdik ve bakalım hangi takım geliyor derken Newcastle United geldi. Sağ beki ya da kalecisini alacağız. İngiliz takımlarından Newcastle United'a seçtik. Kaydet arama dediğimiz arkadaşlar Pop diye bir kalecileri vardı sanırsam. Bakalım var
varmış. Aynen öyle. Doğru tahmin etmişim. Maalesef Newcastle'da bildiğiniz gibi Karabağ elemişti. Orada üzücü bir an yaşadık ama yapacak bir şeyimiz yok. Bir transfer yapacağız Newcastle'da. Şimdi sağ beki var mı diye bakıyorum. Trippier'i gördüm sadece. Pazarda var mı kartı? Varmış. Trippier ama hala Newcastle'da oynuyor mu bilmiyorum. Ona bakacağım. Bu Hell diye bir karta bakalım. Sağ bekte oynar mı? Oynayamıyormuş. Kötü oldu arkadaşlar. O zaman Pop mu alırsak? Turuncu Ali var ama arkadaşlar coinsimiz yetmiyor mu? Alamayız. O zaman ben bir Trippier hala Newcastle'da oynuyor mu? Ona bakayım. Hala arkadaşlar Newcastle'da oynuyormuş. O zaman 205 milyona isteğimizi verdik ve kartımızı Newcastle'dan da almış olduk. Emirler bölümüne de kartımız geldi arkadaşlar ve 114 yeni kartı o zaman kadromuza eklemiş olalım. Yedeklerimizi girdik Newcastle'dan. Kadromuza transferimizi yaptık. 114 gene kadar ulaşmış olduk. Artık hangi takım gelirse o takımın kalecisini almak mecburiyetindeyiz. Bakalım hangi takımın kalecisi gelecek. Son kalan takımlara baktığımda arkadaşlar Atletico Madrid'de Oblak var, gelebilir. Barcelona'da Szczęsny var. Onun da güzel kartları var, gelebilir. Chelsea'nin de Roberto Sanchez. Onun da 111 yeni kartı var sanırsam. Galatasaray maalesef Uğurcan Çakır'ın kötü bir kartı var. Leverkusen ve Sporting'in kalecilerini bilmiyorum. O yüzden buradan inşallah Chelsea, Barcelona ve Atletico Madrid gelir diyorum ve bakalım geliyor mu? O 3 kaleciden birisi derken Galatasaray geldi. Sorun yok. Galatasaray'la ilgili videolarda Uğurcan Çakır çok güzel işler yapmıştı ama inşallah da bu videoda da yapacak. Hemen o zaman buradan Uğurcan Çakır'ı yazalım. Galatasaray seçtiğimizde gelmeyecek çünkü Uğurcan Çakır'ı yazmış olduk ve 95 genlik kartı turuncu Ali yokmuş ama. Bak bu kötü oldu be. Maalesef çok eski bir kart olduğu için yeşil halini alabileceğiz. Yapacak bir şeyimiz yok. Yani keşke Galatasaray takımı daha önceden gelse. 5 transferden birisi olsaydı Galatasaray transferimiz. Maalesef en son geldi. Yine gelmesi güzel ama maalesef çok kötü bir mevkide denk geldi. Yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi o zaman Galatasaray'ımızdan bir transferimize gelelim o zaman arkadaşlar. Uğurcan Çakır'ı geldik, ekledik. Bir gende atladık. 115 genlik son 16'da Şampiyonlar Ligi'nden bir takımlardan bu şekilde bir kadro kurmuş olduk. Şimdi cezalı maça geçeceğiz. Like'lere basamayız basalım. Abone olmayı da kesinlikle unutmayalım. Efsane videoları kaçırmayın. Beceri puanlarımızı halledeceğim. Antrenmanlarımızı biraz basacağım. Sonra maça geçeceğiz. Maçımız başlıyor arkadaşlar. Bizim kadromuzun son durumu bu şekilde. Ligden bir arkadaşımızın da kadrosu nasılmış? Bu şekildeymiş. Güzel bir kadrosu var. Defans hattı çok sağlammış. Bakalım nasıl geçebileceğiz mi? O defans hattını göreceğiz. Bismillah diyerek maçımıza başladık. Olise'yle geliyorlar. Van de Ven 2'lik bir sıkıştırma olur mu? Olise iyice girdi ama Van de Ven izin vermedi. Şimdi Arda Güler verdi pasını. Kime? Trossard'a. Trossard, Stanes, Jackson'a bıraktı. Jackson aradan kaçar mı? Jackson yetişti. Haydi Jackson, bıraktık pası Wirtz'e. Wirtz vuramadı be. Çok geç kaldı be. Çok geç kaldı. Hacı sol taraftan geliyor. Stanes karşıladı ama ortası kafasına çarptı Stanes'i ve korner kazandı rakip. Bakalım kornerde güzel işler yapabilecekler mi? Olise topun 5'inde. Ortası Jackson karşılayamadı. Az daha gol yiyordu. Vitinha şimdi Jackson'a değil Trossard'a. Trossard çok güzel bıraktı Jackson'a. Nikola Jackson 1-0. Çok güzel. Cezalı maçta ilk golü bizden geldi ve inşallah skoru koruruz. Çok güzel döndü Trossard. Çok güzel bitirdi. Nikola Jackson nasıl okunuyorsa artık. Güzel bir şekilde 1-0 öndeyiz. İnşallah böyle devam ederiz. Nikola Trossard bir kez daha bıraktı. Trossard Vitinha ile geliyoruz. Vitinha hayır kaptırma oğlum. Vitinha 2-1-0. 2-1 diyecektim. 2-0 yine Trossard asist. Vitinha kaptırmadı. Güzel sürdü ve iyi de bitirdi. Yine çok güzel bir boşluk yakaladık. İnşallah bu boşluklar yine bol bol gelir. Arda Güler aldı verdi Trossard'a. Trossard Arda Güler'e. Arda Güler önü boş ama içeride hiç kimse yok. Arda Güler sürdü. Arda Güler çekti. Arda Güler ikinci geçemedi ve ilk yarı 2-0 öndeyiz. Nikola Jackson bıraktı. Wirtz yine aradan Jackson'ı çok güzel gördü. Önümüz yine bomboş. Jackson çaprazdan denedi şansını. Dönen top Arda Güler. Arda'nın golüyle 3-0 yaptı. Fark 3'e çıktı. Uzun zamandan sonra sanırsam ceza çekmeyeceğiz gibi duruyor. Biraz daha şansımız yaver gitti ve güzel bir şekilde fark 3'e çıkardık. Van de Ven güzel bir şekilde aldı. Verdi pasını Jackson'a. Jackson bıraktı Stanes Wirtz'e. Wirtz aradan çok güzel pas. Jackson yine önümüz bomboş. Jackson'dan geliyoruz. Jackson çaprazda. Jackson çalımını atar mısın? Çok güzel geçti. Pası bıraktı Wirtz'e.
ise Willis etrafına döndü. Bir çalımda pasını verdi Trossard alamadı ama. Van de Ven alabilecek mi? Müdahalesi müthiş ama hayli Olise'de kaldı. Çok adamdan geldiler. Çok bomboşluk defans. Olise de iyi bitirdi. Maalesef fark 2'ye çıktı ama. 2'ye düştü daha doğrusu. Dakika çok fazla yok. Çevirmez diye düşünüyorum Olise. Biraz daha şanslı. Güzel gitti ve golünü de attı. 2-1 oldu. 3-1 pardon. Owen sürüyor. Owen Ruben Dias'ı geçemedi. Savunmamız uzaklaştırdı. Ama orada bizde kalır mı? Trossard dokunamadı hala Vitina'da. Vitina çekti. Verdi Trossard'a. Trossard yapma be derken sorun yok. Son atak kötü bitti ama 3-1 kazanmayı bildik. Ceza çekmeyeceğiz. İstatistiklerimiz de bu şekilde olmuş. Uzun zamandan sonra ceza çekmeden videoyu bitirdik. Direklere basalım, abone olmayı unutmayalım. Ekrana 2 video bıraktım. Onları da izlemediyseniz bence izleyin. Ben de bugünlük bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.